in his slow chant power and easier to understand. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo, and so my space. When you out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just know too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Ormanlar hakkında bildiği tek şey şu ki, herkesin sadece kendine ait, içini dışını bildiği, kendini güvende hissettiği bir ormanı vardır. Ve kendi ormanına sahip olmak bu hayattaki en güzel şeydir. Bunun için yapma gereken tek şey, ormanda yeteri kadar dolaşmak. Böylece çok geçmeden her kayayı, her alengirli yeri, devrilmiş her huş ağacını yakından tanırsın ve işte o zaman orman senin olur, sana ait olur. Hi everyone, it's Sunday deyip böyle İngilizceye başlasam. Biraz böyle yeni yılda biraz konuşmak istedim. Bu kanalın formatı ile ilgili. İşte ne yapıyorum, ne oluyor, işte neden bu kadar, neden her ay, her hafta değil, 2 haftada bir değil, neden her ay geliyor vesaire. Ve aynı zamanda yani konuşmamı bitirdikten sonra bu kitaplığı düzeltmek istiyorum. Çünkü tüm yıl boyunca, yani yıl da olmadı yani taşındığımızdan beri öyle dizdim ama içime sinmedi, yani pratik değildi. Neyse önce konuşmamı yapayım, sonra kitaplara dönelim. Oradaki şeyde yazdım, benim hani aslında böyle bir eskiz defterim gibi, not defterim gibi. Yani kanalın konsepti şu, yani beni yakından tanıyanlar bilir ki benim hep böyle bir dergimin olmasını istemiştim. Hala da istiyorum ama yani gerçekler başka bir şey söylüyor, yani biraz zahmetli bir iş. O yüzden böyle kendimce dedim ki neden YouTube'u böyle bir dergi gibi kullanmayayım? Dijital bir dergi ve benim dergim. Yani o ay çektiklerim, okuduklarım, izlediklerim, analiz ettiklerim falan hepsi böyle karışık bir şekilde gerçekten böyle aylık bir dergi gibi neden yayınlamayayım? Ki zaten 1,5 senedir düzenli olarak her ay paylaşıyorum. Böyle gitgide yeni şeyler dergimin içine eklenmeye başladı. İşte yani aynı zamanda zaten çok sıcak.
Şu camı bir açayım. Aynı zamanda çok fazla kitap okumaya başladım. İşte bu videolar sayesinde yazarlarla tanıştım. Fotoğraflar eklendi, son vloglarda makaleler eklendi. İşte önceden Eren'le konuştuğumuz ilişki analizler eklendi. Böyle istiyorum ki gerçekten bir dergi gibi. Hani bir derginin işte kültür, sanat, kitap, politik böyle kısımları var ya. O şekilde siz de o şekilde izleyin. Ben de çünkü yaparken ve kurgularken de çekerken de aşırı keyif alıyorum. Güzel tarafı da şu, takipçilerim mesela her ay bekliyorlar. Yani sayısı azalmıyor. İşte zaten yorumlarda da bekliyoruz. Hani ayın sonuna geldik, bir önceki ay gelmedi falan yorumlar alıyorum. Bunlar çok güzel. Başka bu kadardı. Şimdi gelelim kitaplık. Şimdi biz buraya önceki vloglar ya da önceki sayıları takip edenler bilir ki biz yeni taşındık, işte yazın taşındık. Şimdi ben bu kitaplığı öyle çok hızlıca dizdim. Böyle kendimce alfabetik olarak, şurayı böyle şimdi kaldıramayacağım ama sonrasında görürsünüz. Alfabetik olarak dizmeye çalıştım ama zaman içerisinde hiç pratik olmadı bu bana. Çünkü ben bazı kitapların isimlerini hatırlıyorum. Hani o isimden bilirim. Bazı işte yazarların soyadlarını bilirim. Mesela atıyorum işte Marquez'e aslında Gabriel'di. G'de koymam lazım. Ama ben Marquez'i ararken M'de arıyorum falan böyle. Çok böyle dünyevi basit meseleler. O yüzden de bugün pazar günü dedim ki kitap okumaya başlamadan şuraları düzelteyim. Çünkü artık alfabeden de çıktı. Buralar artık böyle yeni aldığım kitapları falan koydum. Ben şimdi önceden sosyoloji okumuştum. Şimdi sosyoloji kitapları ve öykü roman kitaplar ikiye bölerek, tabii aralarında böyle dergiler falan, onları şimdi bunlar mesela dergi, onları şey yaparım. Aslında de düşünüyordum. Farsçadaki kitaplar ve Türkçedeki bu sefer çok karışmış oluyor. Çünkü mesela yine Marquez'den gideyim. Şimdi Marquez'in ben 100 Yıllık Yalnızlık kitabının Farsçası var ama diğer kitapların Türkçesi var. Şimdi ne olacak onlar? Ayrılacak mı yani? Bunlar yalnız mı kalacaklar yani? Benim birkaç çerçeve almam lazım. Mesela bu ikinci solo sergimin afişini çerçevelemem lazım. Bitti. Ben de bittim. Şimdi buradan şuraya kadar öykü ve romanlar. Bu ikisi daha çok kurgu dışı sosyoloji kitapları. Bu kısım biraz daha Farsça. Yani hem Farsça çeviri olan kitaplar hem Farsça'da hani İran edebiyatında olan kitaplar. Ama şöyle de bir şey var. Sadece Farsçakiler burada değil. Mesela Paul Auster'in hem Türkçesi hem Farsçası var bende. O yüzden ikisini yan yana koydum ki yalnız hissetmesinler. Mesela Herta Müller'in hem Farsça hem Türkçesi var. Şimdi bunu başlayacağım. Aşırı merak ediyorum. Buraları falan geniş koydum. Çünkü yeni kitaplar alınca zaten burası dolmuş olacak. Şimdi buna başlayacağım. Böyle Instagram'da falan böyle bir akım gördüm. Hani bu kitabı başlamadan önceki halim, sonrasında sonraki halim, bitirdiğimin sonraki halini paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl bir ruh halinde olacağım. Merhaba, ben şimdi kurguluyorum da videoyu. Değersiz bir hayatı okuyorum. Henüz bitirmedim. O yüzden Ocak ayının sayısında
Artık vlog demek istemiyorum çünkü vlogdan çıktı bu. Eklemedim. Alıntısı yok. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Belki değersiz bir hayat için ayrı bir video koyabilirim. Çünkü her ayda paylaştığım videoların aralarında birkaç böyle video serileri yapmayı düşünüyorum. Ama yani daha girişteyim ve beni o yavaş yavaş sokuyor o ruh haline. O yüzden belki ayrı bir video, böyle okuma video gibi tarz bir şey olabilir. Hey Darcy, what's going on? Not much, Hazal. Seems like you're in a loop. What's on your mind? İnsanlar geçmişte normal kabul edilen davranışların insanlara ciddi zararlar verdiğini ve durdurulması gerektiğini yavaş yavaş fark ediyor. Ancak sosyal medya perspektifinden bakıldığında insanların ilgisini çeken pek çok olgu gibi travma kavramı da giderek kötü yollara düşmüş. Travmanın bazı karanlık ve zor yönlerine dikkat çekilse de sosyal medya mükemmelliyetçilik, elinden gelenin en iyisini yapma kaygısı gibi yaygın semptomlara odaklanırken travmayı önemsiz gibi gösteriyor. Ayrıca günümüzde sosyal medya platformunda nispeten zararsız davranış ve alışkanlıkların travma belirtileri olarak tanımlandığını da görebiliyoruz. Açıkçası mevcut travma tanı kriterlerine göre bu davranış ve alışkanlıkların hiçbiri travma bozukluklarının klinik belirtileri değil. Bunlar bazı kişilerin travma yaşadıktan sonra uyum sağlamak ve görevlerini yerine getirmek için kullandıkları yöntemlerden olabilir. Öte yandan hızlı tempolu dünyada hedeflerine ulaşmaları yardımcı olabilecek şey insanların kendine özgü alışkanlıkların, hatta uyum sağlama yöntemleri olabiliyor. Travmanın bir başka komplikasyonu da gerçekten psikolojik olarak zarar veren olaylar ile iğrenç ve zor olabilecek ancak travmatik olmayan olaylar arasındaki bulanık ayrımı. İkisi arasındaki sınır oldukça belirsizdir ve kimse basitçe zor bir deneyimin ardından kaygı yaşıyorsunuz, travma geçirmiş olmalısınız sonucuna varamıyor. Terapistler genelde zorbalıktan bahsederken, tıpkı tecavüzden bahsederken travma kelimesini kullanırlar. Yine de mutlaka hastalık olarak kabul edilmeyen pek çok zor deneyim vardır. Danışanlarımıza bazı olayların dayanılmaz ve zor olduğunu, ancak mesela kardeşinin seninle alay etmesi veya eşinin seni aldatması gibi durumlarda mutlaka travma alanıyla ilgili olmadığını açıklamalıyız. Yani illa acımızı haklı çıkarmak için onu travma olarak etiketlememize gerek yok. Çünkü acımıza dikkat edebilir ve bunu yapmadan da onu hafifletebiliriz. Ayrıca normal hayatta mesela aldatmak, arkadaşınla kavga etmek veya kardeş rekabeti gibi kişiler arası zor durumlarla karşılaşmak da gayet normaldir ve hayatta bu tür durumlarla karşı karşıya kalırken esnekliği ve ilişki becerileri bile öğrenebiliriz ve bu bizim için çok faydalı. Travmatik olaylar ile rahatsız edici olaylar arasındaki farkı anlamak, insanlarda esneklik ve dayanıklılıkla karakterize edilen sağlıklı bir kişiliğin oluşmasına yardımcı olmak için gereklidir. Ruh sağlığı terimlerinin sağduyulu kullanılması, farkındalığın artırılması açısından değerli. Ama insanların sorunları ve zorlukları hakkında faydalı fikirlere sahip olabilmesi için bu terimleri doğru yerde ve mantıklı bir şekilde kullanmak önemlidir. İnsanların zihinlerinde travmaya dair yanlış bir düşünce oluşursa bu onlara faydalardan çok zarar verecektir. 뭐 말로 하나 뭐 지어내가지고 열심히 믿는다고 그게 그런 건 진짜랑 전혀 상관이 없는 거거든. 믿지 않고 사는 게 좋으세요? Bakalım neye ihtiyacım varmış?
Seni bana en ihtiyaç ol... Ay... Evet ya. Üf, çok doğru. Çok çok doğru. Yani... Zaten bu sayede bitmiş çok ilişkilerim var. Ya şöyle oluyor çünkü hep neşeli, hep pozitif düşünelim, hep pozitif, hep insanların keyiflerine yerine getiren kişi benim ilişkilerde. Ama benim de bazen mağdur olma ihtiyacım oluyor. Ve böyle durumlarda bazen yalnız kalıyorum. Çok doğruydu. Biz dinliyorlar mı?